Babam aynı zamanda 1915 Sarıkamış'ta Ruslarla savaştı. Yemlik otu yiyorduk dedi babam. Kuru kafa bulmuşlar. Onun içinde bir tortumla aslanın başıyla kavga etmişler. Aç, yiyecek yok. Ma, giusto per un megallo 40. Megale lo che non lo dai, cosa lo guarda. Ben Mustafa Alptekin. 26 Mart 1945'te bu evde doğdum. Bu evin yaşı 150 seneye yakın. Küçük köyden rahmetli babam aldı. İmece ile taşımışlar. Tabii ben yoktum. Bu serinde de onun yaşı da bu evin yaşına yakın. 12 yaşında evlendirildim ama ilkokulu burada bitirdikten sonra Rize'de ortaokulu ve öğretmen okulunu orada okudum. 1980 yılında bu köye geldim. 92'de emekli oldum ve köydeyim. Hep bağ bahçe işleriyle. Babam ve annelerimle diyorum. Babam 4 evliydi. Bir tanesini hiç tanımadım. Üçüyle beraber onların yanında büyüdüm. Hep hayvancılık, tarım, fındık, mısır satardık diyeyim. Ben çocuktum o zaman. Senede en az 1-2 tane inek satardı babam. Çünkü ahırımızda 12 can, 12 baş diyeyim. Hayvanımızın, ineğimiz olduğunu biliyorum. Çünkü 10 yaşından beri annelerim ve babamla beraber çobanlık yaptım. Ömrüm çobanlıkta geçti. Çocukluğum hayvan çobanlığı, 28 sene öğretmenlik, onu da çobanlık diyelim. Ondan sonra da torun çobanlığı. Ne mutlu bana. 5 çocuk, 14 torun, 15'te torun çocuğunu gördüm. 12 yaşında evlendirilmenin mükafatı da bu olacak herhalde. Hala daha bağ bahçe işleriyle uğraşıyorum. Fasulyasından, biberinden, domatesinden, patlıcanından, üzüm, incir, ışıktı, gere diyorduk eskiden. Işıktı pazara cuma günleri annem yağ, minci, peynir ne varsa indirir.
fındık satılır. Oradan sadece tuz, şeker ve pirinç alırdık. Gerisi hep buradan. Bizim evde mısır hiç eksik olmazdı. Mısırı tükenen konu komşu karşılıksız babam verirdi. Köyde sadece bacak bacak üstüne atıp yaşamak olmaz. Gübre taşıyorum. Hayvan gübresini taşıyorum. Sebze ekiyorum. Ve buna mutlu oluyorum ben. Yemek ayıp olmadığı gibi çalışmakta ayıp olmasa gerek. Babam Allah rahmet eylesin benden 59 yaş büyüktü. Erkek çocuk yoktu. 4 evlendi. Birini tanımadım dedim. Bir de insan gücüne çok ihtiyaç vardı. Arazi çok geniş. Mandragora diyoruz, Gore diyoruz, Bağkuşka diyoruz. Şu arka bahçede şimdi çay burada 60 sepet mısır kırıldığını biliyorum. Ben çok iyi biliyorum. Açık ateş yanardı. Gürgen odunu. Babam öyle ateşi, odunu çok severdi. Uzun uzun odunlar. Öyle şimdi soba odunu değil. 10 yaşından beri babamın yanında çobanlık yaptım. Mısır ekmeği, yumurta, o zaman zeytin filan yok. Peynir, tavalanmış minci götürürdük. Mandragora'dan, Bağkuşka, en az buradan 3-4 kilometre mesafede inekleri buradan çözer götürürdük. Akşam tekrar getirirdik. Ama sonradan Mandragora dediğimiz yerde de ev yapıldı. Evin içi toprak ve tavan, döşeme, beton filan yok. Açık ateş, pencereler küçük. Babam 3 tane, beni büyüten 3 tane annemi nasıl idare etti? Diktatör değildi. Adil bir insandı. Hepsine eşit davranırdı. Kavgasız, gürültüsüz yıllarca beraber yaşadılar. Bu çok önemli. Hani adalet her şeyin temelidir ya. Babam da öyleydi. Bazı bilmeyenler diktatör. Hayır efendi. Üçüne de eşit davranırdı. Beraber odun keserdik. Aykırı Hızar'la ben çocuktum. Babam götürürdü beni Hartum'a diyoruz evin. Serindeyi evi örtmek için. Kestaneden. Ama babamdan dayak değil bir tane elini bile sürmemiştir. Ben de öyleyim ya. Bana da dayaksız öğretmen derlerdi. Hala da öyle diyorlar. Ama bir eksiklik yaptığın zaman bir sert bakardı. O zaman iş biterdi. Öyle bir insandı. 3 tane annem de hiç hangisi öz annem olduğunu bilmiyorum. 3 tane öz anne olmaz da. Onlar da öz evlat gibi bilirlerdi. Ben de öz anne gibi bilirdim. Herkes bilir. Mübalağa değil. Bu ev 150'ye yakın dedim. Yaşı küçük köyden imece usulü geldi. Eskiden imece vardı. 20, 30, 40 kişi genç, orta yaşlı ne varsa omuz da oradan buraya taşındı. Bayağı da mesafe var. El yapımıdır. Bu evin tahtalarında bir tane çivi göremezsiniz. Kışın kar yağdığı zaman kiremit saç yoktu o zaman. Odun küreğiyle kar kürerdik. Bir tane en küçük üvey annem ve babamla beraber ben de yardım ederdim. Günde 2 kez kar kürediğimizi biliyorum. Şimdi kar yağmıyor ya. Serinde de aşağıki köyden o da imece usulü geldi. Ne yiyorduk, ne içiyorduk veyahut da eskilerimiz ne yiyorlardı, ne içiyorlardı. Büyük toprak küplere turşu doldururlar. Pekmez. Zaten ben 10-12 tane ineğim ufak büyük inek olduğunu biliyorum. Yağ, minci, peynir, ayran,
Yoğurt. Yoğurt deyince bir anımı anlatayım. Babamın anlattığı. Bu evde hiç yoğurt eksik olmazdı. Bir Ramazan'da şimdi Gündoğan ismi Mutafi'den buraya Ramazan'da yoğurt mayası almaya geldiklerini babamdan duydum. Bir tane üvey annem de oralıydı ya. Hala daha yoğurt eksik olmuyor evde ama alma sütüyle. Tereyağı satılırdı. Cuma günleri annem indirirdi. Senede bir iki inek satardı babam. Küçükleri yetişirdi. Mısır değirmene götürürdük. Su değirmenlerine öğütülür. Mısır ekmeği, buğday son zamanlarda ben bile çok geç gördüm buğday ekmeğini. Mısır ekmeği açık ateşte pileki diyoruz. Onun babamın hatırası bir tane pileki bile duruyor. Orada pişerdi. Tereyağı ile tavalanmış minci. Elektrik, cereyan yok. Açık ateşin ışığıyla, idare lambası ile ders çalıştığımı biliyorum. 1950'li yıllarda. Bu serendenin çok hikayesi var. Alt katta oda vardı. Mesufra diyoruz, ranza gibi. Lazca mesufra. Eskiden insanlara dilenci demek de içimden gelmiyor da ihtiyacı olanlar fındık, mısır, para toplamaya gezerlerdi. Bütün köylerde. Hava kararınca karşı köyden bile o misafirleri, o zavallıları buraya gönderdiklerini çok iyi biliyorum. Ben idare lambası ile gaz lambası ile onlara yemek taşıdığımı çok çok iyi biliyorum. Alt katında. Serendenin üstü zaten saymak da bitmez. Haçaçur armudu, elma, muşmula, fındık, mısır. Evet, serendeye çıkarken gıcırdardı böyle, sallanırdı. Dop doluydu. O zamanlar doluydu. Farede çıkamazdı. Ve süzgü diyoruz. Bakır bir süzgeç var. Şu anda elimde değil. Her akşam desem mübalağa olur da haftanın 3-4 akşamı komşular gelir burada meyve yemeye gelirlerdi. Ben yaşta olanlar bilir. Armut, muşmulla, kış armudu olurdu. Kışın ciğerlenirdi. Bu evin önünde büyük bir haçaçur armudu vardı. Kışın karda düştüğü zaman iz yapar oradan toplardık. Serende de öyle doluydu. O serendenin amacı bu. Alttaki oda da ben okuldan hafta sonları geldiğim zaman, denk geldiği zaman ben yemek taşırdım. Diğer zamanlarda annelerimden biri yemek götürürdü. Onu çok iyi biliyorum. Misafirperverdi. Loloğlu Murat yani babam. Ben köyde ne yapıyorum? Yağmur yağdığı zaman sıkıntı basıyor bana. Hiç rahat durmam. Hiç arazi de çok geniş. Allah'a çok şükür. Manava gitmiyorum desem doğrudur. Sebzelerini burada hayvan gübresiyle sırtımla taşırım. Suni gübre asla kullanmam. Kimseye kullandırtmam. Çaya vuruyorlar. O da zararama mecburuz. Yazın yiyemediğimi dolabım dolu buzluğa koyarım. Biberi, domatesi, patlıcanı. Üzümden pekmez, reçel, incirden reçel, kışlık. Annelerim de babam da öyleydiler. Çarşıya, pazara bağımlı değillerdi. Ama şimdi maalesef doğal bir şey bulamıyoruz ya. Ben domatesi dalından koparıp çeri domates, fındık gibi öyle çiğneyip yiyorum. Ne güzel ama. Keşke herkes böyle yapsa. Burada yetişen, kemale gelen ne varsa yapmak lazım. Sadece çayla olmaz.
çayın istikbali de bilmiyoruz. İnşallah karanlık olmaz da. İsteyen demir pas tutmaz. Yatalak olmadan Allah göstermesin hiç boş durmam. Bir saniyem boş değil. Babam da annelerim de öyleydi. Onlardan kalan biraz işte bir de isteyerek yapmak lazım bir işi. İsteyerek. Ben sırtıma gübreyi sepetle alıp bahçeye döktüğüm zaman gübreye bakıyorum, o zaman mutlu oluyorum. Bunun ayrı olmaz. Burada olanı burada yapacaksın. Meyve, sebze, ne varsa. Bir de şu, eskiden annelerim salatalık tohumu, lahana tohumu, pazı tohumu, kabak tohumu neyse o da. Şimdi ben yapıyorum baharda, çoğu zaman da benden isteyenler oluyor. Ya enteresan gelecek biraz da. Saklıyorum. Geçen senenin lahana tohumu hala daha var. Yenisini de yaptım. Örnek olmak lazım. Zaten mesleğin gereği de herkese örnek olmam gerekiyor ya. Kımak ya. Canını seveyim senin, canını benim artistim benim. Ah. Eh, eh. İnekleri çok seviyorum. Ben buraya geldiğim zaman da 16,5 yaşındaydım. 4 tane baba anneler var idi. Biri mısır kirayırdı, pişmiş mısır. Biri ot veriyordu. Biri altını sürüyordu. 4 kişi ahirde idiler. Ben de onlar gibi alıştım. 60 senede bu evde, bu ahirde sihir yapıyorum, inek yapıyorum. İnekleri, sihirleri çok seviyorum. Murat dede de beni çok seviyordu. İnekleri seviyor değil. Beni çok seviyordu o da. Şimdi de alıştım, ineksiz yapamıyorum. Bahçede okuzları sapan ile okuzları mısır ekiyorduk. Mısır kirayırdık, okutuyorduk, neler yapardık, inek yapardık. Ben de onlar gibi alıştım. 60 senede bu evdeyim, gene inek yapıyorum.
Babam aynı zamanda 1915 Sarıkamış'ta Ruslarla savaştık. Hani 80 bin askerimiz soğuktan, hastalıktan kırıldı ya. Oradaki çok hikayeleri var, macerası var. Hatta bir seferinde komutanımız açık ateşte sırtını ısıtıyor, uzanmış. Komutan uzanmış. Nöbetçi de uyuyakalmış. Babam uzaktan farkına vardı, gitti. Komutana "Bey yanıyor sen" eski tabirle, onu hiç unutmuyorum. "Bey yanıyorsun" diye komutanı uyandırdı. Ve komutanı o şekilde yanmaktan kurtarmış. O savaştan tarih herkes biliyor tabii. Çok asker şehit verdik. Ama Erzurum'dan birkaç arkadaşıyla nasıl kurtuldular, nasıl geldiler, aylarca diyeyim. Nasıl gelinir? Erzurum, Artvin'in o Tortum'dan, ben Tortum kelimesini bile ilk babamdan duydum. Şu anda şelale bile var ama barajdan dolayı kapandı mı bilmiyorum. Yolda yemlik otu yiyorduk dedi babam, Allah rahmet etsin. Ot. Bir kuru kafa bulmuşlar. Onun içinde bir tortumla aslanın başıyla kavga etmişler. Aç, yiyecek yok. Bir de gece arkadaşlarıyla gelirken bir ayı ile karşılaşıyorlar. Ayı diyor kulağını indirdi, kaldırdı, indirdi, kaldırdı. Geriye döndü, güleceğim de. Bir pisledi diyor uzun batıya, öyle yoldan aşağı indi. Bunlar silah var. Babamda hatta Rus mavzeri vardı. O Rus askerinden elinden aldığı bir silah vardı. İşte oradan öyle aylarca yaya Tortum'dan, Artvin'den buraya geldiler. Burayı da Ruslar bir işgal etmişlerdi. 1915'te geldiler. 1917'de Çarlık Rusyası devrilince geri çekildiler ama benim üvey annem 2,5 yaşındaydım diyor. Ruslar geldiği zaman hiç kimseye zararı dokunmadı diyor. Bize çocuklara şeker dağıtırlardı. Şeker verirlerdi. Başımızı, saçımızı okşarlardı. Evet, 15'te geldiler, işgal ettiler. 17'de tabii işgal ettikleri zaman bizimkiler buradan Rize'ye doğru göç edenler, hele gençler, savaşabilenler gittiler de yaşlılar, çocuklar burada kaldı. Hiç kimseye zararı dokunmamış. 17'de de Çarlık Rusyası devrilince gittiler. Sabit gibi. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Acı da pişiyor. Çok güzel. Neden? Abaşılar karıştırıyor. Caneden abaşısı. Kuruyor konuşuyor. Orada biz burada olalım, oraya da olalım. Oradan dereden su gidiyor, karşıdan beni fark etti savaş yaparken. Bir yay. Mezarlığı aldım ben. Kadala binti. 4 yaşında bir şey kaldı. Ben çünkü telefon oldu. 4 gün geldiğinde. Var mı artık? Hiç tüketten doluydu. 4 yaşında da yaktım canım. Kızım o soneri kızı.
Bir yaylı aldık. Mezarı bununla da Sonra bilmem elbisleri olup bir daha atladım hakoleysa. Bir daha yani, bir daha gidip yandan defalda. Yukarıdan. Bak şu yayını. Dedi ki derede adamım var. Yüzbaşı dedi ki benim ne verelim? Silahıyla tortumlu çavuş gittiler. Ulan Türk yolculuğuna bir ayrı yaklaşına yandan Sivişli'de ben tek yakaldım sana. Eyvah dedi. Hadi Nevin Murat dedi. Nasıl kaybettin? İkinci yayılımda bir beşli boşalttı. Tutamımı sesi. Tutamımı sesi dedi ki bu adam beni saktı. Derede. Başın yayılımıdır. İkbal işi. Ama vurulur. İkbal işi. Belki vurulmaz. Başın yayılımı kaçıyor. Başın yayılımı. Kıyamet ve mevzu. Bir kez kalemi istikamın dibine çıktı. Babana mahsus verin. Bu bir kaya var. Kayanın dibini aldım. Hiç yaralanmadı ama hadi bana geçsin. Saltan namaz olmadı zaman. Halıları verdim orada. Halıları var diyorsa. Girebilir misin sen? Gir karakolda. Halıra sordular bana. Geliyorum dedi. Halıra dedi. Sakın. Böyle oldu dedi. Mustafa abi Murat. Gel oğlum gel dedi. Vurulursa vurulayım dedi. Meydana çıkıyor. Gel dedi. Gel dedi. Baş aydalara. Yemluk oti o yüzbaşı beni okumsadı. Zaten esasın yolda yürümede bir kafayı şu Zulüm Mehmet'ti, Saraloğlu var idi, Kiraz Mustafa var idi, Aslan var idi, Erzurum'du, Aslan Çavuş. Ama bu meteon için tekuk oldu. Zaten benim millet tercih ediyor. Yazlarım dedi, Cumhuriyet şişayim dedi. Bilmem nereye ne şişayim dedi. Kerezin 12'sinde efendim yürüdüğümüz zaman Zından içindeydi kerezde. Yavrun peşine gittiğimiz zaman bir yerde yemluk otine başladı millet Karaca, yavrun Karaca'yla. Peki şu nefesatı bulundu. Yahut bir kafa. Ne geldi? Zırhın bir kafası. Sarıoğlu'na mesela silahı bu cilleti sokukta kutlanmış. Kafa. Bu aslan gider bunları engelliyor. 4-5 tane takım kalıcı var. Binbaşı var, yüzbaşı var. Zagelerinin at üzerine. Şu Karaca'da demek tüfek Elabunlar yemluk olsun sokuyor, o toplayın. Murat Bey'in sınır noktalarında tuttum ben. Allah da kendini. Tuttu, Erzurumlu aslan üstünde bir çavuk var. Bize ne çaktı? Yüzbaşı dedi ki, yüzbaşı bunu bırakmayın. Fakat bunu terbiye etti. Ya aslan yapma. Rica ederim yap. Yap. Gene takılıyor. Gittim efendim. Kafa o çekti. Ben çektim. Biz üç kişi kafa çektik. Vakıf mağazı. Bu etti ama. Yüzbaşına görüyor ha. 180 kişi dolaştı. 180 kişi sağlam var. Ama hepsi kişiyle acayip. Bu nasıl dedim, buna bir nasıl bir şey. Allah hoca. Alet'in düzen konuştuk. Bir şey yok. Yok. Hatta nasılsa yok. Bir daha bir deniz.
yer yerine kokabildiğini koy. Dedi ki yukarıdan adım eli Mustafa alayım ulan! Ya! Şurada Aslan uzandı. Gittim. Ne yaptın dedi. 180 kişi içerisinde bir nefer umudum dedi. Fakat polis kapıyı mürekkep evliya. Bir süreçti. Yağmurlu metreki bahçede böyle süreçti. İçikanmış tu kodolog etu. Tu seka böyle yaptım, şöyle yaptım diyor. O fişek efendim sandığıyla kirayı. Tabanca dediğim böyle oluyor. Ha oğlum, geleceği varsa göreceği var. Sabaha kadar. Kazanamadım, bir sesim değil. Dedi ki, nasıl güveni yazma gittin dedi. Yazıklar olsun. Aslanın işin vurdu dedi. Dedim ki, şaşırtmadım birincide. Rabitler daha çok severler. İkinci dedi ki, neye şaşırtmazsın? Dedim ki, benim babam kimdir dedim. Babamın cumhurine şikayet kimdir benim babam dedim. Ben buradan nesine dedim, Nariman'ın Kareboğazı'nda dedim, nesine yemruk otiyle hak edeyim dedim. Sultan'ın bir benim babam kimdir bey dedim. Babamın cumhurine şikayet söz edemedim. Neyse dedi, yürüdük oradan. Yahu gitti. Ben bir ateş yakın. Meğer yahu zaten etrafıydı. Sen üçüncü alaydayız. Etraf mı? Etraf kolindeyim. Alaya geçtim. 83. alayda çok iyi naziydi ama. Çok iyi çoğundu hep koşak. Oradan efendim gece efendim Zabitler dedi ki Başım Zabitler biz bu adamı yani hata veremeyeceğiz dedi. Ben ne yapayım? Burada dedi biraz dedi çiğneyelim da gece çiğneyelim da dedi bizim onumuzda dedi biraz alakasını da alalım. Süperi bir de dedi Alaska'yı aldılar yüzbaşının olduğu içinde yüzbaşı yatağıyor. Bizim bir asker bitti efendim yanımda 8 zabitler de yatağıyor yani başında 4 tane. Bir daha yüzbaşının arkası efendim baktım ki efendim bir duman kalkar yağmurluğun arkası ateşiyle. O nöbetçi var idi. Nöbetçiye dedim ki yüzbaşıya ne yapıyor? Nöbetçi uyku aldı diyorlar. Onu uyanıyor. Yüzbaşının tekniğinde uyku alıyor. Tabii kuş savaşından bir vurdu hoca dedi. Nöbetçiler mi? Yüzbaşı dediler. Neyse. Ben yanayım dedim. Gene yanmadı. Yanayım bey dedim de daldım. Işık asker olmaz. Hakkı yedi. Uyanıyor. Ulan dedi lezini çoğalayıp. Ya dedi ben bunu senin sungili taktım da dedi bunu beklersin dedi. Bu olmasa ben yanmış idim dedi. Bu zabıtla da taktılar. Otur aşağı dedi şimdi de. Ne olursa olsun. Bak canım bir herkes gibi çoğalayıp dedi. Nöbeti bir yaptım. Hadi dedi geçtim yoksa. Zabıtlar hep taktılar. Sen sahip çözdü. Al dedi bütün seni teslim etmek. Öyle de Allah'ım. Yoktur. Al dedi. Hala bir avuç
Tutun dedi, sigarayı yaptı. Otur şimdi. Hala seni takıldı. Otur. Dedi ki bir askerde arayın dedi. Zabitlerin dedi hiç su yok biz patlayırım. Yok. Su bende. Benim olmazsın. Su bende bulunur. Ne çaremi var? Onsuz bir içecek su mataranda var ki. 20 düşermişim mataranda. Yok. Dedim ki o vakitte. Su bulamadım. Ben su bulurum dedim. Ne dedim? Gelmekte dedim, kargalar dedim. Bir çoleki emdiler de uzun etti omuz yer dedim. Buradan da fikirli olu kadar var. Ya şifaceli kadar rahat var. Dur. Bulabilir misin? Gezi. Bulurum ver dedim. Adam. Söz seçti. Korkutmayı dedim. Aslanı ver dedim. Gene Sulbi Ahmet onbaşıyı ver dedim. Peki. Da Zararlıoğlu Mehmet, Cilali Mustafa 9 kişi olduk gidiyoruz suya. Şeffafadayız. Su nerede bulacağız? Ha burada ne gel? O su cavur. Zaten cavurun iyi. O cavur orada biliyor o su. Yolleniyor çoli gere. Yolleniyor matarayla alıyorlar. Daha su yok ovada. Nerede? Su nerede? Buradan git Mustafa, git detajlara, su yok. Çoldan çıkıyor sazaktan, gider suna gerek, o cavur ki matara tetumu. Ne gelir, cavurdan ne gelir, oraya suya gider. Bir de suya gittik. Suya gittik, mataraya yollandığı gidiler. Bu müşkülen ki cavuru aşağıya aldığında benim yok, dokuz gittik. Bir de suduk mataraları, benim matanam yok. Olmazsa 245 tane matara ama çöl istiyorsan biri işinden bir numara. Çok verdiler bir yayını 5 kişi birden oldu.